Yolculuğumuz gökyüzünde başlıyor. Uçağın penceresinden Arnavutluğun başkenti Tiran görünüyor. Balkanların kalbine iniş yaparken bu ülkenin bizi nasıl bir hikayeyle karşılayacağını merak ediyoruz. İşte Tiran'ın kalbi, İskender Bey Meydanı. Arnavutluk tarihinin en önemli simgelerinden biri olan bu alanın ortasında bağımsızlık mücadelesinin sembolü İskender Bey'in heykeli yükselir. At üzerindeki bu anıt, halkın özgürlük ruhunu temsil eder. Bugün ise hem halkın hem de ziyaretçilerin buluşma noktasıdır. Meydanın çevresinde ise şehrin dikkat çekici yapıları sıralanır. Bunların başında Tiran'ın simgesi haline gelmiş olan Saat Kulesi gelir. 1822 yılında inşa edilen bu kule, 35 metre yüksekliğiyle yüzyıllardır şehrin zamanını tutar. Kulenin hemen yanında ise zarif mimarisiyle Ethem Bey Camii bulunur. 18. yüzyılın sonlarında inşa edilen bu cami, Osmanlı sanatının Balkanlardaki en özel örneklerinden biridir. Duvarlarındaki süslemeler ve manzara betimlemeleriyle yüzyıllardır şehrin tarihine tanıklık etmektedir. İşte bu iki yapı, meydanın tarihi dokusunu tamamlayan en önemli eserlerdir. Ethem Bey Camii'nin ardından Tiran'daki Namazgah Camii'ne geçiyoruz. Temeli 2015'te atılan ve 2024'te açılan bu modern cami, Osmanlı mimarisinden esinlenmiştir. 4 minaresi ve 10 bin kişilik kapasitesiyle günümüzde Tiran'ın en büyük ibadethanesidir. Tiran'daki camilerden sonra rotamızda iki önemli kale var. İlk durağımız Baştova Kalesi. Tiran'a yaklaşık 40 kilometre güneybatıda Şikumbin Nehri ağzının yanında yer alan bu yapı, 15. yüzyılda Venedikliler tarafından inşa edildi. Ardından Osmanlı döneminde kullanıldı ve kıyı ticaretinin hatlarının kontrolünde rol oynadı. Dikdörtgen planlı kalenin surları yaklaşık 9 metre, kuleleri 12 metre yüksekliğindedir. Batı cephesi 18. yüzyılda yenilenmiştir. Bugün UNESCO'nun geçici listesinde yer alan kale, Adriyatik kıyı savunmasının tipik bir örneğidir. Baştova Kalesi'nden sonra yolculuğumuz Tiran'ın güneyine uzanıyor. Dağların eteklerinde yükselen Petrela Kalesi, köklü tarihiyle dikkat çeker. İlk temelleri Bizans İmparatoru Justinian döneminde atılmış, bugünkü görünümünü ise 15. yüzyılda kazanmıştır. Üçgen planlı yapısı ve gözetleme kuleleriyle kale, yüzyıllar boyunca bölgenin en önemli savunma noktalarından biri oldu. Stratejik konumuyla Kuruce Kalesi ile birlikte savunma hattı oluşturdu. Ateş ve duman sinyalleriyle haberleşme sağlandı. Osmanlı döneminde ise Skanderbeg'in kız kardeşi Mamika Kastrioti burada komutanlık yaptı. Bugün Petrela Kalesi, yalnızca tarihi atmosferiyle değil, Erzen Vadisi'ne bakan büyüleyici manzarasıyla da ziyaretçilerini cezbetmeye devam ediyor. Petrela Kalesi'nden ayrılıp Tiran'ın kuzeydoğusuna doğru ilerlediğimizde dağ yolları boyunca uzanan manzara giderek değişir. Şehrin karmaşası geride kalırken sessizliğin ve doğanın sesi yankılanır. Yükselen tepeler, yeşil vadiler ve sert kayalıklar arasında uzanan bu rota, bizleri Arnavutluğun saklı bir güzelliğine, Bovilla Gölü'ne götürür. Turkuaz tonlarıyla dağların arasında parlayan bu göl, adeta doğanın bir aynası gibidir. Sakinliği, berraklığı ve çevresindeki huzur dolu atmosferiyle Tiran'ın kalabalığından kaçmak isteyenler için benzersiz bir kaçış noktası sunar. Ancak Bovilla sadece doğal bir güzellik değildir. Bu göl, 1990'lı yıllarda Tiran'ın su ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilen Bovilla Barajı sayesinde oluşmuştur. Yaklaşık 91 metre yüksekliğe sahip baraj, 80 milyon metreküp su depolama kapasitesiyle Arnavutluğun en önemli mühendislik yapılarından biridir. Baraj, Kiran Nehri üzerinde yer alır ve çevresindeki kireç taşı kayalıklar sayesinde suyun berraklığı yıl boyu korunur. Bugün Bovilla, hem şehrin yaşam kaynağı hem de doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için eşsiz bir manzara noktasıdır. Bovilla Gölü'nün sessizliğinden şehre döndüğümüzde Kiran yeniden hayat buluyor. Günün dinginliği yerini ışıklara, kalabalığa ve sokakların canlı ritmine bırakıyor. Bloku'nun modern sokaklarında müzik, sohbet ve kahkahalar birbirine karışıyor. Renkli vitrinler, caddelerde dolaşan insanlar, pencerelerden süzülen sıcak ışıklar. Her şey bu şehrin gecelerini canlı tutan o enerjinin parçası. Kafeler dolup taşarken
Şehir adeta kendi enerjisiyle nefes alıyor. Her köşede başka bir hikaye, başka bir yüz var. Tiran hem geçmişini taşıyor hem geleceğini kuruyor. Burası sadece Arnavutluğun başkenti değil, kendi ritmini bulan, geceyle birlikte yeniden doğan bir şehir. Tiran'ı geride bırakırken rotamızı kuzeye çeviriyoruz. Yaklaşık 90 kilometre sonra Arnavutluğun en eski yerleşimlerinden biri olan İşkodra'ya ulaşıyoruz. Ülkenin en eski yerleşimlerinden biri olan İşkodra'nın tarihi M.Ö. 4. yüzyıla kadar uzanıyor. Bugün ise geniş bulvarları, merkezi meydanı ve çevresindeki yapılarıyla Balkanların en canlı kültür ve ticaret merkezlerinden biri. Roma'dan Osmanlı'ya birçok uygarlığın izlerini taşıyan İşkodra, Kuzey Arnavutluğun kalbi olmaya devam ediyor. İşkodra şehrinde şehrin en görkemli yapısına yöneliyoruz. Rozafa Kalesi. Buna ve Drin nehirlerinin birleştiğini gören kayalık bir tepeye kurulu bu kale, kökenleri İliryalılara uzanan katmanlı bir savunmadır. Roma egemenliğinde güçlendirildi, Orta Çağ'da Bizans ve ardından Venedik tarafından onarıldı, Osmanlı döneminde de burç ve kapılarıyla stratejik önemini korudu. Üç avlulu planı, sarnıçları ve gözetleme noktalarıyla yüzyıllar boyunca bölgeyi denetledi. Efsanesi de ünlüdür. Duvarların ayakta kalması için genç bir annenin kurban edildiğini anlatan Rozafa hikayesi kaleye adını verir. Yaklaşık 130 metre yüksekliğindeki tepe, Adriyatik'e açılan yolları ve İşkodra Gölü havzasını denetlemek için seçilmişti. Kalede bugün kalıntılar ve küçük bir müze görülebilir. Bugün ziyaretçiler bu duvarların üzerinden İşkodra Ovası'nı, Drin ile Buna'yı ve gölü panoramik biçimde seyreder. Rozafa Kalesi'nin hemen güneyinde Arnavutluk'la Karadağ sınırında yer alan İşkodra Gölü, Güney Avrupa'nın en büyük gölüdür. Yüz ölçümü mevsimsel olarak değişir. Yağışlı dönemlerde 530 kilometrekareye, kurak aylarda 370 kilometrekareye kadar düşer. Gölün yaklaşık 1/3 Arnavutluk, geri kalanı Karadağ topraklarındadır. Kuzeyden gelen Moraça Nehri gölü besler. Tek çıkış noktası olan Buna Nehri ise Şkodra'dan geçerek Adriyatik Denizi'ne ulaşır. İşkodra Gölü, Balkanların en zengin tatlı su ekosistemlerinden biridir. Yaklaşık 45 balık türü ve 270 kuş türü bu sularda yaşar. Balık türleri arasında yılan balığı, yayın, kefal, levrek ve turna öne çıkar. Göl, ayrıca yalnızca bu bölgede görülen Skadar gümüş balığı, Skadar kızılgözü ve Karadağ çamur balığı gibi özel türlere de ev sahipliği yapar. Kuş çeşitliliği de dikkat çekicidir. Sarı gagalı pelikan, gri balıkçıl, karabatak, ördek ve yalı çapkını sıkça gözlemlenir. İşkodra Gölü, Ramsar Sözleşmesi kapsamında uluslararası koruma altındadır ve Arnavutluğun kuzeyinde hem ekolojik hem de ekonomik dengenin merkezinde yer alır. İşkodra Gölü'nün geniş sularını ardımızda bırakıp doğuya, Drin Vadisi boyunca ilerliyoruz. Dağlar yükseldikçe manzara değişiyor. Vadiler daralıyor, nehir gürültüsü artıyor. Bu yol bizi Komani Gölü'ne getiriyor. Drin Nehri üzerinde, Koman Barajı ile oluşturulmuş yapay bir göl. Yaklaşık 34 kilometre uzunluğunda olan bu göl, kireç taşı kayalıklar arasında kıvrılarak uzanıyor. Genişliği bazı noktalarda 400 metreyi bulurken, çoğu yerde dar bir nehir geçidine dönüşüyor. Şala ve Valbona nehirleri göle karışır. Suları daha sonra yeniden Drin boyunca Adriyatik'e ulaşır. Üzerinde çalışan Komani Fierze feribotu, bu muhteşem vadiden geçerek ziyaretçilere Arnavutluğun en etkileyici doğa odalarından birini sunar. Komani bölgesinden uzaklaştıkça arazi yapısı hızla değişir. Nehir vadileri yerini yükselen dağ silsilelerine bırakır. Bu bölge Arnavutluğun kuzeyinde uzanan Prokletice Dağları, yani Arnavutluk Alplerinin etekleridir. Ortalama rakım 2000 metreyi aşar. İklim sertleşir ve yollar daralır. Bu coğrafya bizi Tet Vadisi'nin giriş hattına, ülkenin en yüksek yerleşim alanlarına doğru taşır. Tet, 1966 yılında Milli Park statüsüne alınarak koruma altına alınmıştır. Yaklaşık 2630 hektarlık yüzölçümüyle Arnavutluğun en eski korunan doğal alanlarından biridir. Bölge, 1200 ila 2560 metre arasında değişen yüksekliğiyle dikkat çeker. Flora açısından kayın, meşe, ardıç ve karaçam ormanları yaygındır.
Ayrıca bölgede yalnızca bu dağ silsilesinde yetişen dağ çiçekleri, yabani kekik, civan perçemi ve dağ naneleri gibi endemik otsu bitkiler bulunur. Fauna yönünden park, dağ keçisi, karaca, bozayı, kurt ve kartal gibi türlere ev sahipliği yapar. Zengin ekosistemiyle Arnavutluğun kuzeyindeki en önemli doğal koruma alanlarından biri olarak kabul edilir. Tet Mavigöz, Kapre köyü yakınlarında yer alan doğal bir karstik su kaynağıdır. Yer altından çıkan buz gibi sular kayalık bir havuz oluşturur. Rengi, içindeki kireç taşı minerallerinden dolayı turkuaz ile zümrüt yeşili arasında değişir ve yıl boyunca soğukluğunu korur. Tet Kilisesi, vadinin merkezinde, çevresini saran dağların gölgesinde yer alır. 19. yüzyılın sonlarında inşa edilen bu Katolik yapı, taş duvarları ve sivri çatısıyla Tet'in simgesine dönüşmüştür. Komünist dönem boyunca farklı amaçlarla kullanılmış, son yıllarda yeniden onarılarak özgün haline kavuşturulmuştur. Bugün hem inancın hem de dağ köyü yaşamının sessiz tanığıdır. Brunas Şelalesi, Tet Milli Parkı'nın en dikkat çekici doğal oluşumlarından biridir. Yaklaşık 25 metre yükseklikten dökülen suları, çevredeki kalker kayalıkların arasından süzülür. Şelale, Brunas Nehri tarafından beslenir ve yılın büyük bölümünde güçlü bir akışa sahiptir. Bölge, 2002 yılında doğal anıt statüsüyle koruma altına alınmıştır. Suyun kaynağı dağlardaki eriyen kar sularıdır. Yaz aylarında bile suyu son derece soğuktur. Tet Vadisi'nin sessizliğini bozan buz su sesi, yolculuğumuzun kuzeydeki son durağına da eşlik eder. Arnavutluğun dağlık kalbinden ayrılırken, geride sade ama unutulmaz bir doğa mirası kalır. Dağlık kuzey rotasını geride bırakınca, ülkenin güneyinde farklı bir doku karşılar bizi. Burası, Osmanlı ve Arnavut mimarisinin en özgün örneklerinden birine sahip Berat şehri. Beyaz taş evleri, birbirinin üzerine sıralanmış pencereleriyle ona Bin Pencereli Şehir adını kazandırmıştır. 13. yüzyıldan itibaren yerleşim merkezi olan şehir, bugün UNESCO Dünya Mirası listesindedir. Şehrin iki yakasını birleştiren Goriça Köprüsü, 18. yüzyılda inşa edilmiştir. Yaklaşık 130 metre uzunluğundaki bu taş köprü, Osun Nehri üzerinde yer alır. 7 kemerli yapısı ve beyaz taş bloklarıyla Berat'ın simgelerinden biri haline gelmiştir. Berat Kalesi, Arnavutluğun güneyinde, Osun Nehri Vadisi'ne hakim bir tepe üzerinde yer alır. Kuruluşu antik çağa uzanır. Bizans döneminde güçlendirilmiş, Osmanlı döneminde ise önemli bir yerleşim merkezi olmuştur. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Berat'ın en belirgin simgesidir. Kale içinde 40'tan fazla kilise kalıntısı, birkaç cami ve Osmanlı dönemi evleri bulunmaktadır. Sur duvarları yaklaşık 1000 metre uzunluğunda olup şehre hakim bir konumdadır. Kale içinde yer alan Kızıl Cami, bu dönemde ayakta kalan camilerden biridir. Tuğla minaresi ve sade mimarisiyle Osmanlı ibadet yapılarının özgün bir örneğini oluşturur. Berat Kalesi'nin güney yamacında yer alan Aziz Michel Kilisesi, 13. yüzyılın sonlarında inşa edilmiştir. Kaya içine oyulmuş konumu ve freskleriyle dikkat çeker. Bu yapı, Bizans döneminden günümüze ulaşan en iyi korunmuş örneklerden biridir. Osun Kanyonu, Berat'ın güneydoğusunda, Çorovode yakınlarında yer alır. Yaklaşık 26 kilometre uzunluğundaki bu kanyon, Osun Nehri'nin binlerce yıl süren aşındırmasıyla oluşmuş, bugün de Arnavutluğun en tanınan doğal güzelliklerinden biri haline gelmiştir. Gjirokastra, Arnavutluğun güneyinde yer alan tarihi bir şehirdir. Taş evleri, dar sokakları ve iyi korunmuş Osmanlı dönemi mimarisiyle UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunmaktadır. Gjirokastra Kalesi, şehre hakim bir tepede yer alır ve taş evleriyle ünlü bu bölgenin simgesidir. Kuruluşu Bizans dönemine uzanır. Osmanlı döneminde ise Ali Paşa Tepelenli tarafından genişletilmiştir. Güçlü sur duvarları ve konumu sayesinde tarih boyunca stratejik bir savunma noktası olarak kullanılmıştır. Bugün hala Drino Vadisi'ne bakan taş mimarisiyle Arnavutluğun en iyi korunmuş kalelerinden biri olarak ayakta durmaktadır. Drone görüntülerinde kalenin geniş avlusu ve Gjirokastra şehrine uzanan panoraması net biçimde görülür. Kale içine girildiğinde taş merdivenler, yüksek duvarlar ve açık avlular dikkat çeker. Yapının genel planı,
savunma amacıyla oluşturulmuş dar geçitler ve koridorlardan oluşur. Kalenin en belirgin unsurlarından biri de Saat Kulesi'dir. 19. yüzyılda inşa edilen bu kule hem şehrin hem de kalenin simgesi haline gelmiştir. Girocastra'nın taş mimarisiyle bütünleşen Saat Kulesi, şehri tepeden izleyen en karakteristik yapılardan biridir. Girocastra Kalesi, geçmişin izlerini günümüze taşıyan görkemiyle Arnavutluğun tarihi mirasının en dikkat çekici örneklerinden biridir. Girocastra'nın merkezinde yer alan Çarşı Meydanı, şehrin sosyal ve kültürel yaşamının kalbidir. Taş kaplı sokakları ve geleneksel evleriyle çevrili bu alan, Osmanlı döneminden günümüze kadar kentin ticaret ve buluşma noktası olmuştur. Meydanda bulunan Ulusal Kahramanlar Anıtı, Arnavutluğun bağımsızlık mücadelesine adanmıştır. Bugün, çevresindeki kafe ve dükkanlarla birlikte hem yerel halkın hem ziyaretçilerin uğrak noktası olarak canlılığını korumaktadır. Arnavutluğun güneyinde, Parmet kenti yakınlarında yer alan Langarika Milli Parkı, doğanın en saf halini koruduğu büyüleyici bir vadidir. Langarika Nehri'nin yüzyıllar boyunca şekillendirdiği bu kanyon, sarp kayalıkları, yeşil yamaçları ve mistik atmosferiyle ziyaretçilerini adeta başka bir dünyaya taşır. Vadinin kalbinde yer alan Benja kaplıcaları, yer altından doğal olarak çıkan sıcak sularıyla hem yerel halkın hem de gezginlerin uğrak noktasıdır. Taş havuzlarda toplanan bu termal suların şifalı olduğuna inanılır ve yılın her mevsiminde aynı sıcaklıkta akar. Kaplıcaların hemen yanında bulunan tarihi Kadı Köprüsü, Osmanlı döneminden kalma zarif taş kemerleriyle geçmişte bugünü birbirine bağlayan sessiz bir tanıktır. Nehrin üzerinde süzülürcesine duran bu köprü, yüzyılların izini taşlarında saklar. Arnavutluğun güneyinde, Langarika Nehri üzerinde yer alan Ali Paşa Köprüsü, 18. yüzyılda Osmanlı döneminde inşa edilmiştir. Yaklaşık 20 metre uzunluğundaki bu taş köprü, dönemin ulaşım yollarını birbirine bağlamak için yapılmıştır ve bugün hala sağlam şekilde ayakta durmaktadır. Arnavutluğun batı kıyısında yer alan Draç, ülkenin en eski liman kentlerinden biridir. Adriyatik denizine açılan bu şehir, hem turizm hem de deniz ticareti açısından büyük öneme sahiptir. Şehir merkezinde ise antik çağlardan günümüze ulaşan görkemli bir yapı bulunur. Draç Antik Roma Tiyatrosu. 2. yüzyılda inşa edilen bu tiyatro, yaklaşık 15.000 seyirci kapasitesiyle Roma döneminin en büyük sahnelerinden biriydi. Günümüzde hala kazı çalışmaları süren bu alan, Draç'ın binlerce yıllık geçmişine ışık tutmaktadır. Draç'tan kuzeye doğru ilerlediğimizde karşımıza Arnavutluk tarihinin simgesi olan Kruje kenti çıkar. Şehrin merkezinde yer alan Skanderbeg Müzesi, Arnavut ulusal kahramanı Yerç Kastrioti Skanderbeg'in yaşamına ve Osmanlı dönemine karşı verdiği direnişe adanmıştır. Müzede Skanderbeg'e ait savaş aletleri, zırhlar, mektuplar ve dönemin belgeleri sergilenmektedir. Bu yapı, 1982 yılında Arnavutluğun ulusal kimliğini simgelemek amacıyla inşa edilmiştir. Müzenin hemen yukarısında yükselen Kruje Kalesi ise 5. yüzyıldan kalma bir savunma yapısıdır. Orta Çağ boyunca bölgenin stratejik noktası olan kale, Skanderbeg'in Osmanlı ordularına karşı direnişini yönettiği merkez olmuştur. Günümüzde restore edilen surları, müzesi ve taş sokaklarıyla ziyaretçilerine Arnavutluğun tarihine yakından tanıklık etme fırsatı sunar. Draç'ta bulunan Aziz Astius Kilisesi, Havari Paulus'un Hristiyanlığı yaymak için uğradığı bu şehirde inşa edilmiştir. Kilise Paulus'un öğrencisi ve Draç'ın ilk piskoposu olan Aziz Astius'a adanmıştır. Draç'ın kuzeyinde Adriyatik kıyısına doğru uzanan Rodon Burnu, Arnavutluğun en etkileyici doğal noktalarından biridir. Kayalık sahilleri, yeşil tepeleri ve maviyle buluşan ufuk çizgisiyle hem tarih hem doğa tutkunlarını kendine çeker. Yüzyıllar boyunca fırtınalara, savaşlara ve denizcilerin hikayelerine tanıklık etmiş bu yarımada, bugün huzurun ve sessizliğin adresidir. Rodon Burnu, yalnızca doğal güzelliğiyle değil, taşıdığı tarihi izlerle de dikkat çeker. Burnun ucunda denize karşı dimdik duran Rodon Kalesi yer alır. Kale, 1450'li yıllarda Arnavutluğun ulusal kahramanı Skanderbeg tarafından inşa ettirilmiştir. Amaç, Osmanlı ilerleyişine karşı kıyı savunmasını güçlendirmekti. 1467'de Osmanlı ordusu kaleyi büyük ölçüde yıkmıştır. Ancak kısa bir süre sonra, 1500 yılında
Venedikliler kaleyi yeniden inşa etmiş ve Adriyatik kıyısında yeniden bir savunma noktası haline getirmiştir. Bugün Rodon Kalesi'nin bir kısmı deniz suları altında kalmış olsa da taş duvarlarının arasında hala Skanderbeg'in direniş ruhu yankılanır. Adriyatik'in mavi sularına karşı tarih burada sessizce nefes almaya devam eder. Drac'ın kıyılarını geride bırakıyoruz. Adriyatik boyunca güneye uzanan yol bizi şimdi Avlonya'ya getiriyor. Antik çağda Aulon olarak bilinen bu şehir, Arnavutluğun bağımsızlık ilanının yapıldığı yer olarak tarihte özel bir yere sahiptir. Adriyatik kıyısında, Avlonya şehri sınırları içinde yer alan Palermo Kalesi, denizle çevrili konumuyla Arnavutluğun en etkileyici yapılarından biridir. Bu kale, 16. yüzyılda Osmanlılar tarafından inşa edilmiş ve Paşaliman Körfezi'nin güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılmıştır. Surları denize uzanan bu yapı, yüzyıllar boyunca hem askeri üs hem de gözlem noktası olarak hizmet vermiştir. Osmanlı döneminde bölgenin stratejik savunma hattının bir parçasıydı. Daha sonraki yüzyıllarda çeşitli çatışmalara, depremlere ve doğal aşınmalara rağmen ayakta kalmayı başarmıştır. Bugün Palermo Kalesi, taş duvarları, sahile bakan kuleleri ve çevresini saran doğal güzelliğiyle Avlonya'nın geçmişini yaşatır. Bu sessiz yapı, yüzyılların sessiz izlerini barındırır. Arnavutluk Rivierası boyunca uzanan Livadi ve Lukova plajları, Adriyatik'in en büyüleyici sahillerindendir. Livadi, geniş kumsalı ve berrak sularıyla huzur arayanların adresidir. Yaz aylarında güneşin altında parlayan bu sahil, sade ama etkileyici bir güzelliğe sahiptir. Biraz daha güneye indiğimizde karşımıza çıkan Lukova plajı ise kayalık koylarıyla ünlüdür. Doğal yapısını koruyan bu sahil, turkuaz tonlarıyla adeta gizli bir cennet görünümündedir. İki plajda Arnavutluk sahilinin doğal zarafetini ve denizle iç içe geçmiş sessizliğini en saf haliyle yansıtır. Arnavutluk Rivierası'nda yer alan Logara Milli Parkı, denizle dağların buluştuğu tabii bir güzellik alanıdır. Yaklaşık 1000 metrelik yüksekliğiyle aşağıda uzanan İyon Denizi'ni kuş bakışı izleme imkanı sunar. Serin havası, çam ormanları ve vahşi doğasıyla Arnavutluğun en özel bölgelerinden biridir. Bu doğal geçitten ilerlerken sahile doğru açılan yollar Palase'nin mavi ufuklarına yaklaşır. Palase plajı, Logara geçidi sonrasında uzanan Arnavutluk Rivierası'nın en etkileyici sahillerinden biridir. Bembeyaz çakıl taşları ve turkuaz rengiyle denizle dağların kesiştiği noktada eşsiz bir manzara oluşturur. Rüzgar sörfü ve doğa yürüyüşleri için de ideal olan Palase, sakinliği ve temiz sularıyla ziyaretçilerine huzurlu bir kaçış sunar. Palase plajından ayrıldıkça manzara değişmeye başlar. Ufukta Karaburun Yarımadası belirir. Arnavutluğun en doğal ve en bakir bölgelerinden biri. Bu yarımada Karaburun Sazan Deniz Milli Parkı sınırları içinde yer alır. Kıyıları boyunca uzanan mağaralar, gizli koylar ve sarp kayalıklar bölgeye benzersiz bir karakter kazandırır. Akdeniz'in el değmemiş doğasının korunduğu bu alan, aynı zamanda dalış turizmi ve tekne gezileriyle tanınır. Derin sularda batık gemiler, sualtı mağaraları ve renkli deniz canlıları gizlenir. Kıyı boyunca uzanan maki bitkileri ve kuş sesleri bu sessiz coğrafyaya dingin bir ruh verir. Karaburun'da modern tesis azdır. Belki de bu yüzden burası, kalabalıktan uzaklaşıp doğayla baş başa kalmak isteyenler için ideal bir kaçış noktasıdır. Gün batımında kayalık sahiller turuncu bir ışıltıya bürünürken, Adriyatik denizi sessizce nefes alır. Ve böylece Palase'den başlayan yolculuk, doğayla denizin kucaklaştığı bu eşsiz yarımadada sona erer. Karaburun Yarımadası'nın kayalık kıyılarından uzaklaştıkça, Arnavutluğun güneyinde tarih ve doğanın iç içe geçtiği yeni bir manzara ortaya çıkar. Sessiz lagün sularının ortasında yükselen Ali Paşa Kalesi, 19. yüzyılın başlarında Tepelenalı Ali Paşa tarafından yaptırılmıştır. Kale, Vivari Kanalı ve çevresindeki su yollarını korumak amacıyla inşa edilmiştir. Bir zamanlar deniz ticaretini kontrol eden bu yapı, bugün sularla çevrili haliyle geçmişin sessiz tanığıdır. Kalenin çevresinde uzanan Butrint Lagünü, tatlı ve tuzlu suların birleştiği geniş bir doğa alanıdır. Göçmen kuşların konaklama noktası, balıkçıların geçim kaynağı ve doğaseverler için huzurlu bir sığınaktır. Bu sakin lagün,
tarihi kalıntılarla çevrili Butrint Milli Parkı'nın içinde yer alır. Burada tarih, suyun sessizliğinde yaşamaya devam eder. Butrint Antik Tiyatrosu Arnavutluğun güneyindeki Butrint Milli Parkı sınırları içinde yer alır. Yapı ilk olarak Helenistik dönemde M.Ö. 3. yüzyılda inşa edilmiştir. Daha sonra Roma döneminde genişletilerek yaklaşık 1500 ila 2000 kişi kapasiteye ulaşmıştır. Tiyatro, kentin güney kesiminde Akropol yamaçlarının eteklerine kurulmuştur. Yapı, kireç taşı bloklardan inşa edilmiştir ve orkestra, kavea, oturma sıraları, paradoi, yan girişler ve sahne binası, Skynae Frons gibi klasik bölümleri içerir. Tiyatro, sadece sanat gösterileri için değil, aynı zamanda halk toplantıları ve dini törenler için de kullanılmıştır. Kazılar sırasında oturma sıralarında azat edilmiş kölelere ait adlar ve yazıtlar bulunmuştur. Bu da yapının toplumsal işlevini ortaya koyar. Arkeolojik veriler, tiyatronun Helenistik planının Roma döneminde korunduğunu, sadece sahne binasının genişletilerek yeniden düzenlendiğini gösterir. Bugün tiyatronun alt oturma sıraları, sahne kısmı ve taş yazıtları hala oldukça iyi korunmuş durumdadır. Butrint Vaftizhanesi, Arnavutluk'taki Bizans dönemine ait en iyi korunmuş dini yapılardan biridir. Milattan sonra 6. yüzyılda inşa edilmiştir ve erken Hristiyanlık döneminde ibadet amacıyla kullanılmıştır. Ortada yer alan sekizgen biçimli vaftiz havuzu, suyla arınma ve yeniden doğuşu simgeleyen törenlerde kullanılmıştır. Zemini süsleyen mozaikler, dönemin Hristiyan sanatının dikkat çekici örneklerindendir. Balık, kuş ve bitki motifleri yaşamı, inancı ve ruhsal yenilenmeyi simgeler. Bu mozaikler, Arnavutluk'ta günümüze ulaşan önemli Bizans eserlerindendir. Butrint antik kentinin hemen güneyinde yer alan Ksamil plajı, Arnavutluk Rivierası'nın en ünlü sahillerindendir. İnce beyaz kumu ve turkuaz rengi deniziyle dikkat çeker. Suları sığ ve sakindir. Yüzme ve dalış için elverişlidir. Kıyının açıklarında bulunan Ksamil adaları, küçük doğal adacıklardan oluşur. Bu adalar, berrak suları ve el değmemiş doğasıyla İyon Denizi'nin en güzel görünümlerinden birini sunar. Lekuresi Kalesi, 16. yüzyılda Osmanlılar tarafından inşa edilmiştir. Saranda'yı ve İyon Denizi'ni gören stratejik bir konumda yer alır. Leşe, Arnavutluğun kuzeyinde yer alan tarihi bir kenttir. Kentteki Leşe Kalesi, antik döneme uzanır ve yüzyıllar boyunca stratejik bir savunma noktası olarak kullanılmıştır. Kuzeyin tarihi surlarından güneye indiğimizde karşımıza Arnavutluğun en eski yerleşimlerinden biri çıkar. Apollonia Antik Kenti. Milattan önce 6. yüzyılda Korint ve Kerkira kolonistleri tarafından kurulmuştur. Kent, antik çağda ticaretin, kültürün ve öğrenimin önemli merkezlerinden biri haline gelmiştir. Apollon Tapınağı, dönemin tanrılara adanmış en görkemli yapılarından biridir. Sütunları bugün hala ayaktadır. Bölge, Roma döneminde de canlılığını korumuş, zamanla dini ve entelektüel bir merkeze dönüşmüştür. Meryem Ana Kilisesi, Apollonia antik kenti içinde yer alır ve 13. yüzyıla tarihlenir. Bizans döneminde inşa edilen yapı, taş ve tuğla karışımı mimarisiyle dikkat çeker. Sonraki yüzyıllarda etrafına manastır bölümleri eklenmiş ve dini merkez olarak kullanılmıştır. Bugün kilise, Apollonia Arkeoloji Parkı'nın önemli yapılarından biridir. Apollonia'daki Meryem Ana Kilisesi'ne yakın konumda Ardenika Manastırı yer alır. 13. yüzyılda Bizans döneminde inşa edilmiştir ve dönemin dini yaşamında önemli bir rol oynamıştır. Kompleks, kilise, keşiş odaları ve taş avlularıyla dikkat çeker. Tarihi kayıtlara göre Arnavut kahramanı Skanderbeg'in düğünü de burada yapılmıştır. Karavasta Milli Parkı, Arnavutluğun batısında Fier ilinde yer alır. Yaklaşık 22.000 hektarlık geniş bir alanı kaplar ve ülkenin en büyük lagün ekosistemlerinden birini oluşturur. Tatlı ve tuzlu suların birleştiği bu bölgede yüzlerce kuş türü, özellikle dalmaçya pelikanları yaşar. Park, Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altındadır ve UNESCO tarafından biyosfer rezervi olarak tanınmıştır. Ayrıca ekoturizm ve kuş gözlemciliği açısından Arnavutluğun en gelişmiş doğa alanlarından biridir. Valbona Vadisi, Arnavutluğun kuzeyinde Kukesilin'e bağlı Tropoya bölgesinde yer alır.
Prokletye Dağları arasında uzanan vadi, 1996 yılında Milli Park ilan edilmiştir. Yaklaşık 8.000 hektarlık alanı kapsayan park, Valbona Nehri etrafında şekillenmiştir. Zengin bitki örtüsü ve dağ köyleriyle ülkenin en önemli ekoturizm merkezlerinden biridir. Vadi aynı zamanda Dirin Nehri Havzası'nın bir parçasıdır. Bu su hattı, kuzeydeki birçok doğal oluşumla bağlantı halindedir. Skakavice Şelalesi, Arnavutluğun kuzeyinde, Kukes ilinde yer alır. Yaklaşık 30 metre yüksekliğe sahip olan şelale, Valbona Nehri'nin kaynaklarından biri olan dağ sularıyla beslenir. Bölge, yıl boyunca serin iklimi ve doğal görünümüyle korunmuş bir ekosisteme sahiptir. Diriliş Katedrali, Arnavutluğun güneydoğusundaki Korçe şehrinde yer alır. 1992 yılında inşa edilmiştir ve ülkenin en büyük Ortodoks katedrallerindendir. Katedral, komünist dönemde yıkılan eski Aziz Yorgi Kilisesi'nin yerine yapılmıştır. Merkezinde geniş bir kubbe, çevresinde ise simetrik olarak yerleştirilmiş çan kuleleri bulunur. İç mekanında ikonalar, freskler ve mermer sütunlar yer alır. Yapı şehir merkezinde yer alır ve ibadetlerin yanı sıra kültürel etkinliklerde de yapılmaktadır. Bu yolculuk boyunca bir ülkenin kültürünü, tarihini ve geçmişten bugüne uzanan mirasını anlattık. Her durakta bir iz, her yapıda bir hikaye vardı. Biz sadece onları gün yüzüne çıkardık. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve yeni bölümler için kanala abone olmayı unutmayın.